Bilim kanalına hoş geldiniz. Bu çalışmamızda mutasyonun oluşumunu inceleyeceğiz. Mutasyon ya da değişim, bir canlının genomu içindeki DNA veya RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Doku hücreleri içinde gerçekleşen bir mutasyon, kalıtsal olamayacağı için kuşaktan kuşağa aktarılmaz. Üreme hücresi mutasyonları ise kalıtsaldır ve bir sonraki nesillere aktarılır. Mutasyon organizmanın kendisi tarafından da tetiklenebilir. Bu durumda DNA'nın sentezlediği protein veya enzim bozulur. Böylece canlının proteinden dolayı yapısı değişebilir. Mutasyon terimi genel olarak kromozom yapısının değişmesini, kromozom sayısının değişmesini ve genlerdeki değişiklikleri kapsar. Bir mutasyon, genlerin fonksiyonunu yitirmesine veya düzgün çalışmasına da sebep olabilir. Tüm bu zarara rağmen organizmalar, DNA, tamiri mekanizmalarına sahiptir. Mutasyonlar genetik çalışmaların temelini oluştururlar. Mutasyonun en önemli sonuçlarından biri, bir sonraki kuşağa farklı genetik özellikler aktarılmasına neden olmasıdır. Mutasyonlar incelenirken genetik çalışmalarda, özellikle virüsler, bakteriler, mantarlar, meyve sinekleri, bazı bitkiler ve fareler kullanılmaktadır. Kromozomlar, mitoz ve mayoz bölünme sırasında bazen düzenli olarak ayrılamazlar. Sonuçta kromozom sayısı bakımından farklı hücreler meydana gelir ve kalıtsal açıdan bazı sorunlar oluşturur. Birçok bitki, doğadaki diploid kökenli diğer bitkilerden türemiştir. Aynı gen lokusunda meydana gelecek öldürücü bir mutasyon, bu şekilde, diğer normal genleri taşıyan poliploid kromozomlar tarafından korunabilir. Başlangıçta öldürücü ya da engelleyici görünen bu genler, bir zaman sonra canlının ayakta kalmasını sağlamak bakımından önemli bir duruma geçebilir. Bu tip bitkiler belli bir süre sonra kısır olarak kalırlar ve çelikleme ya da yumru ile çoğaltılırlar. Hayvanlar vücutlarının belli bir parçasından üretilemedikleri için triploidi ve tetraploidi bunlarda bir önem arz etmez. İnsanlardaki kromozom sayısı değişimleri, Down sendromu, Edwards sendromu, Patau sendromu, Cri-du-Chat sendromu ve kronik miyelojenik lösemi gibi hastalıklara neden olur. Bir mutasyon vücut hücrelerimizde gerçekleşirse, o hücrede yapı, şekil ve işlev bozukluğuna sebep olabilir, kansere yol açabilir. Ancak yavrulara aktarılmaz. Mutasyonlar, ancak üreme hücrelerinde olursa yavruya aktarılabilir. Ve her aktarılan mutasyon türleşmeye yani evrime yol açmaktadır. İşte bu yüzden evrim yüz binlerce, hatta milyonlarca yıl almaktadır ve hep devam etmektedir. Ancak bu mutasyonların evrime tek etkisi değildir. Kusurlu, hasarlı organizma mutasyonlar sebebiyle üreyemeden yok olursa doğal seçilim işlemiş olur ve zayıf canlı elenir. Bu da bir türün içindeki daha sağlıklı bireylerin baskın olmasına sebep olur. Bu da evrimin kendine yarattığı başka bir yoldur. Burada aklımıza şu soru gelebilir: eğer bir canlının mutasyona uğrama yüzdesi daha yüksek olabiliyorsa, o zaman her canlının mutasyon oranı farklı mıdır? Ya da türler arası veya tür içi mutasyon oranı farklı mıdır? Cevap: evet, farklıdır. Mutasyon oranı birden çok yolla hesaplanabilir. Evrimsel anlamda mutasyon oranları türler arasında farklılık göstermektedir. En tehlikeli olanı, doğal ortamı bozulmuş canlıların uyarılmış mutasyonlarıdır. Bunlar mutajenler, yani mutasyona neden olan maddeler ya da en bilinen adıyla radyasyondur. İzlediğiniz ve kanalımıza destek olduğunuz için teşekkürler. Sağlıklı günler dileriz.